Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Andelli mik kaynak makinesi kurulumu yapacağım. Kabloları montajı, tel montajı ve son olarak da ufak bir kaynak denemesi yapacağız. Mik ve normal elektrik kaynak denemesi. Hemen kurulumumuza geçelim. Kurulumumuza geçmeden önce kısaca kutunun içinden çıkanları bir tanıyalım. Şöyle bir kaynak makinesi. 250 amper invektör. Hem mik kaynak hem de normal elektrot kaynağı. İkisini de yapabiliyor bu cihaz. Artı şöyle bir tel çıkıyor. 1 kilo. Mik kaynak teli. Şöyle 2 tane uç. Şu uç şuranın ucu. Şuranın. Gene içinin yine uçları 10 adet. Şunun içinin. Bir tane maşa. Elektrot maşası. Şöyle. Gene kabloların montaj vidaları. Montaj şeyleri, aparatları. Bir tane topraklama. Herhalde 2 metre var bunda. Şöyle bir 6 metre kablosu var. 6 metre olduğu gayet güzel. Hemen montaj şeyimize geçelim. Tel montajı ve ön pensemizin montajını yapalım. Bakalım, bir deneyelim nasıl bir kaynak makinesiymiş. Öncelikle kablomuzu bir montajını yapalım. Arada dağılmasın. Başlamayı hemen alalım. Ona göre. Bir tane alyan çıkıyor içinde. Bir tane de şöyle bir aparat. Kabloyu ezmesin diye. Öncelikle şunu bir takalım. Alalım şöyle. Ölçtükten sonra kablomuzu keselim. Alyan yardımıyla şu alyan anahtarıyla şunları gevşetelim ve yeterince sıkalım. Buranın vidası şurada. Şuradan vidasını çıkaralım. Şöyle takıyoruz. Ve elektrot pensemiz tamam. Şimdi şu ucunu ayarlayalım. Bunun parçaları da şurada. Hemen şunu hemen içine atalım. Şunu bir gevşetelim. Şöyle. Ve kabadak taslak ölçelim şöyle. Şöyle takıyoruz ve burada sıkıyoruz bunu. Yeterince sıktıktan sonra da şurada gez olan yerler var. Oraya şöyle hafif bastırarak
yerine oturtturuyoruz. Şöyle. Bu pensemiz, bu kablo şeyimiz tamam. Şöyle. Hemen makinemizi yanaştıralım. Şöyle. Şu ucumuz ve şöyle şuraya takıyoruz bunu ve bu tarafımız tamam. Şu da topraklamamız. Bunun ucu zaten yapılı geliyor şöyle. Şöyle takıyoruz bunu da. Bu da tamam. Bundan önce bunları çıkaralım ve önce şu mik kaynak telimizi bir takalım, bakalım. Şöyle makinemizi yanaştıralım. Şöyle. Ve kaynak telimizi bir takalım. Bakalım nasıl olacak. Kapağımızı açıyoruz, üst kapağımızı. Şöyle biraz zor açılıyor. O da yeni olduğundandır. Şöyle. Kameramızda gözüküyor mu? Gözüküyor. Telimiz 1 kilo bu. Bunu takmadan önce tele bir tane bant yapıştıralım. Bunu yapıştıralım ki elimize aldığımız zaman şuraya takmaya yaptığımız zaman dağılıyor. Kolay dağılıyor. Şu mekanizmaya sunana kadar elimizde ittireceğiz. Biraz da makinenin kendi şeyinden çekecek zaten. Ben şöyle gene bantlıyorum. Herhangi bir dağılma olmasın diye. Ben televizyonumuzu alalım. Şöyle televizyonumuz. Az bir şey daha bantlayayım. Dağılmasın diye. Hemen alacağım çünkü bunu. Sökeceğim, geri alacağım bantı. Sadece şeyimiz dağılmasın. Şöyle. Bunun yönü şöyle takılacak. Şurada bir aparatımız var. Şöyle yaylı bir malzeme, bir de vida. Şuradan şu ucundaki şu telimizi şuradan az bir şey keselim ki yamuk olan yer. Şöyle kestim telimizi. Şuradan içine doğru sürüyorum. Burada gezi var. Gezine denk getirmeye çalışıyorum şu anda. Getirdikten sonra makineye bir şey takıp ve içine sürdüreceğim bu teli. Şöyle herhalde denk geldi. Şöyle bir dursun burada. Biz şu şeyini de alalım. Açalım. Şu pensemizi. Şöyle. Ve kenarda dursun. Ben bunu bir fişe takayım. Fişimize taktık. Makineyi arka taraftaki açma kapama düğmesinden açıyoruz. Ve makinemiz çalışıyor. Hafif teli içine aldıktan sonra makinemizi kapatıyoruz. Şöyle göstereyim. Tel içine aldı. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurada. Tel içine aldı. Bunu şöylesine yerine takıyoruz. Şunları
Burada tırnakları var. Şöyle geçiyor içine. Bir de yay. Belli bir şekilde sıkalım. Son olarak bantımızı bir çıkaralım. Makineyi tutalım ki dağılma yapmasın. Şimdi açıyoruz tekrardan makinemizi ve maşanın üstündeki tuşuna basıyoruz. Bakalım içine sürüyor mu? Hadi şöyle bir gevşetelim. Az daha gevşet. Tel gelene kadar teli içine sürüyoruz. Şöyle bir kablomuzu açalım. Daha kolay ve hızlı sürsün. Kablomuzu açtım. Ve telimiz geldi. Telimiz direktman böyle kesik kesik değil de normal şekilde akaryasına gelmesi lazım. Ayarı tam olması için. Şimdi şöyle bakarsak baya iyi geliyor gibi. Daha ince ayarları da var bunun. Bu şeyimiz şimdilik tamam. Fazla telimizi şuradan keselim. Hemen makineyi kapatayım. Son olarak da makinemizi bir deneyelim. Şöyle bir demir parçasını 2,5'luk elektrot ve 3,5'luk elektrot ikisini de deneyeceğim. Sadece şöyle bir az bir değdirip çekeceğim, yani çok da kaynak yapmayacağım. Makinemizi açalım. Önce 2,5'luk elektrot deniyorum. Aşağı yukarı 2,5'luğa falan aldım. Bakalım nasıl kaynatma şeyi. Şöyle bir inceden bir bunu çektim. Şimdi 3,5'luğu deneyeceğim. Şu da 3,5'luğun yakma şeyi. Hemen bir çekiç yardımıyla yaptığı kaynak şöyle gözüküyor. Çok hafif. O da benden kaynaklanıyor büyük ihtimal. Ama güzel kaynak yapıyor. Aşırı bir çapak bırakmadan gayet güzel kaynatıyor. Bir de mik kaynağımızı deneyelim. Şu topraklama ucumuz. Bunu çıkarıyoruz. Eksi ucumuzu. Şimdi şunun alıyoruz bu artı ucumuzu, pensemizi. Bunu buraya takıyoruz. Buradan diğer şu ucumuzu devreye sokması için. Burada üstünde, makinenin üstünde bir tane açma kapama düğmesi var. Bunu hemen onu açıyorum ve bakalım. Ucunu bir keseyim. Tamam. Şöyle bakalım. Çok az bir şey. Masa üstünde yaptığım için herhangi bir yangın çıkmasına karşı fazla yapmak istemiyorum. Yakması gayet başarılı. Az daha kısabilirim ayarını. Şöyle göstermek amacıyla çok az bir şey de bundan yaptım. Ve cihazımızı kapatalım. Şöyle hafif temizleyin. Şöyle bakarsanız biraz mik kaydakta biraz o da benden kaynaklanıyor. Hiç yapmadığım için
Normal kaynaklar gayet güzel yapmışım. Biraz boşluk bıraksa da bence 10 numara bir kaynak şeyi var. Daha tam açık değil. 3.0'da falan yani. 3.5'da. Bu da fazla. Bu da açık değil halbuki. Yine de bence ev tipinde iş yapar yani. Çok büyük işletmeler ya da ona benzer bir sanayi atölyesinde yani 10 numara bir işçilik çıkaracağını sanmıyorum ama bence ev ortamında başarı sağlar gibime geliyor. Ben de ilk kez denediğim için biraz acemilik çektim. Ama zamanla daha da profesyonelleşebiliriz. Onun için de bugün de anlatacaklarım bu kadar. Bence ikisi bir arada ev tipinde gayet kullanışlı bir kaynak makinesi. Hafiflik olarak da hafif 5-6 kilo kadar ağırlığı var. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için kaynak makinesinin nereden aldınız diye sorarsanız ben bunu Banggood üstünden aldım. Banggood sitesinin üstünden. Bana maliyeti 2000 lira kadar oldu bunun. Bu tipliler yani bizim Türkiye'de çok aşırı yüksek fiyatlarda 3,5-4 lira falan. Hem denemek için hem de ev tipinde çok fazla bir kullanım şey olmadığı için böyle bir makine aldım. Zamanla bakalım kullandıkça daha da iyi öğreneceğiz nasıl bir şey olduğunu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.